Arkadaşlar selamünaleyküm. Yine babamla beraberiz, böyle muhabbet ediyoruz. Çekim yapayım dedim. Sonradan paylaşırım diye. Babamın yaşamış olduğu eskiden gerçek olaylar, yani öyle yalandan şeyler değil. Gerçekten yaşadıklarının içinde ufak tefek böyle cımbızla çekerek alıyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş açılıyor, yani öyle söyleyeyim. Daha önceden hiç böyle şeyleri sevmiyorum diyordu, istemiyorum diyordu, video çekmek istemiyorum ama nasıl olduysa çok ısrar ettik. Ondan dolayı böyle bir video yapayım dedik. İnşallah sizin için de hani keyifli bir şekilde izlerseniz ilgi çekici olur. Benim yani yeni duyuyorum bunları. O yüzden benim için ilgi çekici tabii. Ben sadece babam değil, hani eski insanların anlattıkları da benim ilgimi çekiyor. Yaşantıları, eskiden olan her şey benim çok ilgimi çekiyor. Eski yaşlı insanlarla konuşmayı zaten seviyorum. Yeter ki o insanın doğru konuştuğunu bileyim. Yani doğru konuşan bir insan olduğunu bileyim. Çünkü yaşlı insan olabilir ama geçmişinde yani eskiden yalan dolan üzerine hayat sürmüş olabilir. Yani eskiden nasıl yalan konuşmuşsa yaşlı olduğu zaman yine aynı yalan konuşuyor. Yaşlı olması, genç olması o kadar önemli değil. Benim inandığım, gerçekten doğru konuştuğunu bildiğim insanlardan demek istiyorum yani. Onlardan bahsediyorum. Yaşlı insanları dinlemeyi seviyorum. Yoksa sonuçta bunun yaşlısının, gencinin bir şeyi yok. Yalancı yalancıdır, her zaman değişmez. Tanıdıklarım, bir dünya tanıdıklarım var yani. Şimdi onlardan bahsetmek istemiyorum. Sonradan bahsederiz. Sonradan bahsederiz onlara. Şimdi baba, bugün dedin yani bir şeyler, yine oturduğumuz zaman bir şeyler konuşuyoruz. Şu an işim var. Neydi o mesela? Senin o şeylerinden anlat. O zamanlarda o zaman derken ne kadar zaman? yani aşağı kaç yaşındaydın ya? Ortaokul zamanları işte. Yine 16 yaşlarında falan, öyle 17 yaşlarında falan idi. Ben de yine amcamın malı vardı yine. O yayladaydı o zaman da. Bir de onun arkadaşı var gene, malcı. Onunla beraber mallarını katmıştı. Sürüsü vardı yani. Sürü. Mal değil, sürüsü. Mal yani. Keçi sürüsü yani. Kaç tane? Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama gene ikisiyle beraber gene 100-200 tane belki de vardı yani. O kadar vardı yani. Bunlar mallarını katmışlar, beraber çobanlık yapıyorlar dağda. O yaylanın da en uzak noktalarında bunlar, yani kimsenin gidemeyeceği yerlerde getirmişler oralarda, çünkü otlar çok iyi ot oluyor o zamanlarda keçiler için yani. Oralarda oturuyormuşlar. Ben de şimdi o yengemle beraber yaylaya gittik de onlara yiyecek getiriyor yengem arkasıyla. Ben de ufak tefek elime bir şey almışım. Öyle gidiyoruz da peşine gidiyorum böyle şey gibi. Yani bir arkadaş olarak. Neyse, yine o zamanlarda illa bizim hani silahsız bir yere gitmiyorduk. Yani. Şimdi de öyle zaten. Buralar gerekiyor yani. O yüzden hele eskiden daha beterdi mesela. Hele yaylamayla böyle dağa giderken muhakkak silahımız oluyor. Yani burasının şu an rakımı 1200 galiba benim bildiğim. Yaylanın tepesi o bizim tam tepesi değil, yani biraz zirveye yakın kısımlar 1800. Ondan sonra o gittiğiniz yerler de daha yüksek, yani yabani hayatın olduğu yerler. Şu an bile her tarafa ayısı, çakalı, kurdu her tarafı dolaşıyor. Tilkisi evin altına geliyorlar mesela. Orada o zaman daha beterdi mesela. Silah olacak tabii yani. Silahsız bir yere gitmek intihar yani. O zaman da tüfek vardı bende. Kırma tüfek vardı. Af tüfeği, bir de tabanca da vardı tabii. Bunların hepsinin ayrı ayrı mermilerini tabii yaylaya gidiyor, biraz fazla aldım. Ne olur ne olmaz diye. Kuş çıkar, tavuk, yayla tavuğu o zaman diyorlardı. Yayla tavuğu bilmem ne, yaban hayvan çıkar. Mecbur gittik. Neyse çıktık. Ben de yaylaya ilk çıkıyorum. Yayla yüzünü ilk görüyorum yani. Başka şey demem. Yaylaya çıktık, şimdi yaylanın tam zirvesine çıktık. Orası düzdür böyle. Her taraf görülüyor. O amcam onlar olduğu, o mal olduğu ondan daha uzakta, daha yukarı şeyde, karşı yamacın eteklerinde yani. Oradan da görülmeyi bile onlar yani. Neyse, ben de oraya çıktığımız zaman çıkarken de etrafa bakıyordum tabii. İlk çıkıyordum yayla. Hiç yayla yüzü görmedim. Havası bile beni etkilemeye başladı. Havası bile beni orada böyle kafamı dondurmaya başladı. Oksijen farklı ya oralarda ondan. Yani yüksek rakım. Ne sanki bol nefes alıyorum, sanki hiç nefes alamıyorum, sanki böyle bir şey. Alışık değilsin. Koku var, orman kokusu var, bilmem ne var böyle. Beni etkiledi. Toprak kokusu, orman kokusu, bilmem ne. Çiçeklerin kokusu var, sonra oradaki otların kokusu geliyor. Her taraftan o koku. Acayip böyle bir şey var.
çok güzel bir doğası yani havası var yani vardı yani. Ben de hiç gittiğim yok ya. Bizim de tabii amcamın olsun akrabalardan hep inip çıkarlar zamanında ama ben çıkmamıştım. Çıkarken de orada o tam yaylanın orta noktasında bir tane ev gördüm. Yengeme dedim bu kimin evi dedim. Dedi ki gene bizim köyden filancının evi dedi o zaman da. Orada aklıma kalmış yani. Onunla yoldan öyle bir çıktım öyle yolları tespit edeyim kendi kendime. Neyse çıktık. Orada şimdi oya çıktığımız zaman da onların yanına gideceğiz ama bayağı uzak. Şimdi o tam noktaya çıktık. Dedim ki birkaç tane mermi patlatayım dedim de onlar duysunlar dedim. Evvela tabancayla birkaç tane attım hemen orada. Orası bir şenlendi tabii. Bu sefer 2 tane attım, sesi yok. Bir 2 tane daha attım. Ondan sonra oradan amcam onlar karşılık verdiler. Onlarmış sonradan öğreniyor ama oradan da attılar tabii. Onların tabancası benim tabancamdan daha benimki ufak tabancaydı. 7.65 idi o zaman da. Onlarınki barabenli mermisi atan tabancası. Yani o anki senin elinde olan evet. Ondan sonra yengem dedi ki onlar da dedi. Amcamın ismi de Mehmet Ali. Onun arkadaşının ismi de Mehmet Ali. 2 Mehmet Ali. 2 tane Mehmet Ali. Ama onun soyadı Arslan. İsimleri aynı. Mehmet Ali. İkisi de aynı. Neyse önce Mehmet Ali atmış. O bir Mehmet Ali atmış. Amcam olmayan. Amcam olmayan Mehmet Ali atmış. Sonra anlatıyorlar ya bana. Benden şikayetçi oldular. Bizi mahvettin dediler yani. Ondan sonra öyle atınca bu sefer İcazörler 7-8 tane vardı. Onu attım tabii o zamanlar. Bu sefer onlar da attılar. Onlar attılar biraz beklediler. Dedim bu tüfekle birkaç tane atayım. Bu sefer tüfekle attım. Onlar da atmadılar. Anladılar durumu. Ama bayağı mermiyle attırdım yani orada. Sonra bana diyorlardı sen bizi mahvettin dediler ya. Hep mermimizi attırdın diye. İlla karşılık mı vermeler lazım? Evet, öyledir da. O biraz sen burada bekle. O da değil, kimsen değil, ben de buradayım diye atıyor da. O maksatla yani. Neyse çıktık. Artık onlardan yiyecekleri getirdik o tarafa, buluştuk, oturduk, konuştuk. Şimdi çadıra gittik. Hayatını ben ilk göreyim orada. Onların çadırına gittik. Bana şimdi beğendim tabii ama hep acayip doğal hayat olduğu için böyle her şey yani. Çamurun içinde, pisliğin içinde. Ya, pislik de değil de. Akrebin içinde her şey çıkabilir. Çadır var, ateş. Taştan yapmışlar her tarafı. Her şey doğal. Bir şey kapatmışlar her taraftan rüzgar esiyor, oradan çıkıyor, giriyor. Evet, doğal yani. Yani her taşın her deliğinden bir akrep, bir yılan çıkabilir. Öyle yatıyorsun işte yani. Evet, aynen. Evet. Bu sefer yemek muhlama ettiler bana o zaman. Muhlama edelim dedi. Muhlama ettiler. O yayla muhlaması beni tuttu şimdi. Hastalandım. Yiyemedim. Şimdi köyde alışmışım ya. Lahana yeme. Şimdi kendi kendime diyeyim. Ah diye bir kara lahana olsa da yesem. Onlar bana halbuki en iyi yemekleri yapıyorlar ama benim şimdi böyle midem bulandı, sarılandım böyle sanki bir adam arabada gider, araba tutar ya adam. Beni yayla öyle tuttu orada. İşte hava değişimi var ya. Ay evet. Hava basıncı, hava değişimi. Yayla tuttu beni. Orada 2-3 gün böyle hasta kaldım orada. Yemek doğru dürüst yiyemedim. Tabanca atmayı biliyorsun, öyle oluyor işte delikanlı. Ya o ilk öyle mecburi attık da Ondan sonra yavaş biraz tabii iyilenmeye başladım, yemeye de başladım bir şeyler. Aşağı yukarı bir 4-5 gün kaldım orada. Bir de ben girecektim. Çay fabrikasına imtihan o zamanlarda vardı da dedim ki bir ben de gireyim dedim. İmtihana dedim. Oya eleman alacaklar o zaman da. Çalışmak için iş alacaklardı. Onu hesap etmemiştim. Bir baktım ki o akşam yarın ben inmem lazım. Köye inmem lazım ki imtihana katılabileyim. Saate bir baktım akşama 1 saat var. Yani o zaman da akşama 1 saat var orada saate baktım. Amcama dedim ki ben gideceğim dedim. Ya şimdi akşam oldu dedim. Aşağı yukarı birkaç saatlik yoldu ormandan geçecek. Biliyorum ya şu an bile arabayla bile 3-4 saate çıkamıyorsun oraya ya. İşte o zaman da araba yolu tam da gitmemiş zaten. Hep dipten ineysen, patika yolları, oradan geçeysen, buradan geçeysen, kedi yolu gibi bilmem ne. Onun için mi
dönüyordun tekrar. Onun için dönüyorum. Ha, bak orasını bana anlatmamıştı. Ya aklına gelmiş birden işte çay alım yerleri işçi alacak diye orada çalışmak için imtihana gireceğim diye birden aklına gelmiş. Oradan zaten yürürsen zaten 7-8 saat sürer yaya. Ya öyle. Bir şey var mı ya? Bir taraftan da korkuyorum. Şimdi gitmeye göze aldım ama bir taraftan da korkuyorum ki ne olacak diye, fakat kendi kendime de diyorum ki yolu da aynı yoldan geldim ya. Yani biraz tespit etmişim yolları. Dedim ki koşa koşa giderim dedim yani. Gencim ya. Bir başladığım zaman dedim koşa koşa giderim dedim yani. Akşam derelerde, merelerde, bizim bu yakınlarda bir akşam olursa dedim ki dağlarda mahvolen şey ederim. Ha bu yaylar, bu şeylerden bir kurtulursam dedim, ormanlarda aşağıdan da ben bulurum yolum diye düşündüm. Ama amcam da diyor ki ya gitme diye. Ben de bir sefer gideceğim dedim ya. Ya dedim ben gideyim dedim ya. Ya bir saat var akşama da sen bu bir saate nasıl gideceksin diyorlar. Velhasıl kelam orada madem ki gidiyorsun dediler. Amcam o zaman da ben sigarada içeydim kaçaklıktan, öyle ufak tefek bir şeyler diyeyim. Tabakam vardı. O tabakanın içine tutun koydu amcam. Bir de o saraysan ya kağıt diye, onu da koydu. Sigara demir tabaka böyle vardı. Hı-hı. Şimdi İçine de kibrit koydu. Kibrit koydu içine. Onu koydu. Ondan sonra şey var, tüfek var, tabanca var, o kadar. Başka madem ki gidiyorsun dedi, gittiğin zaman dedi, söyle dedi de yarın dedi bana dedi işte şu malzemeler gelmesi lazım dedi de evden hazırlasınlar dedi ve göndersinler dedi bana. Onları da tembih etti. Kendi ihtiyaçlarını da söyledi. Elimde bir şemsiye var. Şemsiye vardı böyle. Havada çisel etmiş, havada böyle çiseli. Artık oradan hemen yürüdüm. Tek başıma gideyim. İlk geldiğim yoldan gideyim. Geldim. O ya yollara hep böyle çise oturmuş ya. Oradaki şeyli otlar birbirine geçmiş ya böyle. Ağırlık basmış ya. Yolu kapatmış. Yol diye bir şey göremiyorsun. Yol hiçbir yerde, her taraf şey görünüyor. Böyle bir orman görünüyor yani. Şimdi ben de o yola bir başlamışım ben giderken o ayaklarımı vurayım da açılıyor, o şey düştüğü zaman da kalkıyor, yol görünüyor o zaman da. Öyle gittim ama her tarafım göğe şemsiyeyi açmıştım ben, İslanmayayım diye. Şimdi her tarafı ıslanınca şemsiyeyi de kapattım, elimde bir sopa gibi kaldı. Onun yanında böyle şeylere vuruyorum böyle otlara vuruyorum ki şeyleri düşsün diye. Neyse öyle o dediğim, o sorduğum o ev kimin diye sorduğum evi geçtim biraz aşağı. O evi de gördüm, geçtim. O tam orada akşam olmaya başladı. Karanlık olmaya başladı. Böyle. Bir de sis geldi o arada. Sis geldi. Hiç gözü görmeyin. Hiç böyle. Bu kadar mesafeyi görüyorum sisten böyle. Ya o yana bak bu yana bak. Yol o arada yolu kaybettim tamam. Yol diye bir şey yok artık. Orada zaten o kadar yüksek ki bulutların içinde kalıyor orası zaten. Bulutların bir aynı yani. Bulutların içine kadar dereye daha inmemişim yani. Orman esas büyük ormanlara derelerin içine indiğim yok. O açık yerdeyim yani. O dik yerlerdeyim halinde şeyde. Yiyecek de yok. Bir şey yok. Yiyecek diye hiçbir şey de yok. Üstüme bir şey aldığım yok. Ya şimdi o yana git bu yana git. Yol diye bir şey kalmadı. Her tarafım ıslak. Hava yağıyor. Sis böyle. Orada sıfır kaldım şimdi. O yana dön bu yana dön. Bir şey yok. Kendi kendime yol aramaya başladım. Şimdi önceden geldiğim zaman da kendi kendime bir tespitim vardı. Hep böyle sırt boyu gelmiştim. Şimdi o yolu kaybettiğim zaman da tahminen o gelirken sağa oluyor, giderken de sola oluyor ya. Sol tarafa böyle bir şeyden ineyim dedim. Belki burası yoldur dedim. Oradan inmeye başladım. Bu sefer başka o dağın şeyine iniyorum yani. Aşağısı. Oraları da bilmiyorum, şeyler de bilmiyorum ya. İndim şimdi inerken bakıyorum ki ya bu bir yoldur gördüm orada. Hemen yanında inerken. Ne gördün? Ayıp isteği yani. Ayıp isteğini gördüm orada. Gözüm oraya kaldı şimdi dedim. Şimdi hiç görünmüyor ya siz. Ben de yol ararım ya orada tereyim ya. Akşam oldu. Bak
Bravo. Oradan çıkacak. Macera yeni başladı. Ya tüfek de var, tabanca da var, her şey ama şimdi böyle geleyim ya, bu ağacın buradan geçerken o tarafta otlar kabarmış ya, hemen buradan dönerken oradan çıkacak da ben ne bileyim o nerede olduğu belli değil. Düştüm ayrılığın içine, öyle kendimi öyle hissediyorum ben. Orada bakıyordum, biraz aşağı indim, bir daha orada gördüm. Biraz daha aşağı indim gibi bak. O zaman ben heyecanlandım. Dedim burası tam ayının yeri dedim. Şimdi nereden çıkacak da kapışacağız onu düşüneyim ya. Ama dedim ki ateş ederim dedim ama hepten de böyle yüz yüze geldiğimiz zaman dedim. Ateş etsen de bir şey olmaz. Ateş etsem de bir şey olmaz dedim. Ona da mermi de işlemez ki yakındayım ben burada evet. Da şey edemezsin zaten. Benim tabanca zaten değil de tüfek şeydi, o 16 numara kırmaydı ki vurduğu zaman parça eder ama onu da bu şeyden ne kadar o anda seni... O yakında zaten sana o seni kapar zaten orada hemen bu yerden dondurursun burada neydi? Evet. Yüzden yıldırız böyle. Onun beni de bir korku aldı mı? Korkudan da biraz hani düştüm ayımın içine de uzakta görsem ayı uzaktan görsem korkmam da şimdi hepten bir nereden çıkacağı belli değil ya şimdi yani yanımda ondan korktum şimdi. Savunması duruma geçtim ben. Onun dedim şimdi endim bu gittikçe daha kötüye gideyim şimdi o endığım yerden hepten böyle çıkmaz yere gideyim dedim buradan çıkayım geri. Oradan uğraş dedim uğraşayım şimdi ben ne adım attığımı ne oradan çıktığımı ben kendim de bilmiyorum zaten korkudan. Yoruluyum, her tarafım olmuş, hep bir taraftan yara, bir taraftan İslam, her taraf yağmur, sis. O sırt boyuna çıktım. Oradan kaybolmuştum ben şimdi. Oraya çıktım. Yine bulamıyorum. Sis almış, tam da akşam oluyor. Artık akşam oldu yani, karanlık oldu orada. Geri dönsem dönemeyim daha. Geri gitsem giderim. Geri de yolu da bulamazsın ki zaten. He, geri dönsem de dönemeyim. Çıktım gene aynı yere. Bu sefer dedim ki o bir tarafa ineyim dedim da. Yani o şimdi burada, o bir tarafta belki yol buradaydı dedim. Bu sefer sağ tarafa inmeye başladım. Orada da aynı şekilde indim ki orada ayı görmedim ama böyle biraz indim ki böyle bir çanak gibi bir yer böyle var. Düzlük orası düzlük da ot adam boyu bir ot gelmiş orada. Böyle yoncaya benzer o kenevirlere benzer. Ayçiçeğine benzer daha doğrusu ayçiçeğine benzer böyle bir yüksek bir ot var. Böyle. Orada o olduğu yerde sade ot var. Ağaç diye bir şey yok. Ağaçlıklar o şeyler etraftadır. Dedim ki bu herhalde dedim burada mal kalmış. Gene aynı bu malcılar o mali kalmış zamanında. Onların gübresinden orası oradan tavli olmuş ya devamlı mal yatağı derler. Herhalde burası mal yatağıymış dedim. Kendi kendime tahmin edeyim de. Neyse düştüm onun içine ama şimdi orada gideyim böyle fakat gene aynı şekilde korku var. Zift gibi karanlık. Sis gelmiş yani. Hem karanlık oldu hem sis geldi orada. Çok kötü ya. Sis, yağmur, ip ıslanım ya. Acı bir taraftan da. Acılığımı zaten unutmuşum. Acı diye bir şey değil de ben hep ayı orada şimdi bir şeyler kapacağım. Ben alıyorum şey yok. Korkum hep o. O yani bu yani işte bir şeyler ettim öyle. Gezeyim otların içinden öyle. Bir de baktım ki gezerken böyle çatallı böyle kuru bir ağaç dikildi. Onuma çıktı. Dikildi yani orada dikilmiş. Onun etrafına baktım ki biraz zamanında böyle ateş yanmış gibi bir şey var orada olmuş. Dedim ki herhalde burada bir çadır kurulmuş dedim. Burası hani mal yatak yeriyse dedim burada muhakkak çadır kurulmuş. Orada o yana bu yana baktım açtım öyle ellerimle yaptım. Bir iki tane kardoma parçası buldum eski. Ağaç, çatı, eskiden çatılara yapılan ağaçları yararlardı belirli şöyle bir 2 santim, 3 santim genişlikte. Kiremit yaparlardı üst üste, ona diyorsun herhalde. Eskiden zaten bu aralarda öyle, evlerimizde kartoma derlerdi. Ağaçtan hep öyleydi yani. Benim zamanımda öyle. Oradan 2 tane kardoma buldum. Neyse o ağacın üstüne böyle onları bağladım bir şeyler ettim böyle. Tam kafamda yüksekliğinde böyle var. Kafamda değiyor ama yağmur yağıyor. Üstüne de yandaki o otlardan böyle kopardım. Onları da böyle dik. Orasını önce üstümü yapıyorum ki yağmurdan kurtarayım diye. Böyle biraz yaptım orasını böyle. Ondan sonra
tam altına geçtim. Böyle bakıyorum ki yağmur ne taraftan yağıyor en çok. Oraya hep ıslanmışım zaten. Elimde de şemsiye vardı ya. Şemsiyeyi de aklıma geldi. Açtım onu. Onun altına bağladım şemsiyeyi de orada otlardan. Sapı aşağı asılmış. Böyle dur. Şimdi şemsiyenin altında böyle otların içinde böyle durayım ben. Orada. Bilmediği bir yerde dağın başında. Ama gerçekten yani kötü bir şey. Yani biz gülüp bir şey dinliyoruz ama o, İşik o bir şey- çaresizlik, o çaresizlik orada. Ama tek başına bir de. İşik Hayvan- yok. Bir Daha şey yok. üzülmesinde, yabani hayvanların içinde. Sesler geliyor diyordu. Sesler Evet, o şey yok, bir şey yok o yani. İşi yok, bir şey yok. Ben şimdi dikildim böyle. Ben de şimdi uşumuş yağmur yağar böyle duruyorum şimdi. Nereden ne gelecek, çıkacak oradan. Yani valla sıkıntılı bir durum yani. Herkes öyle vallahi kalpten gider orada yani. Evet. Ben mesela. Sonra- Sis var. Zaten görüyorsun bir de karanlık var. Üstüne sis gelmiş. Bir de yağmur kaybetmiş, üstün nerede başın berbat. olduğunu bilmiyor. Dağın başında aç. Yolunu kaybetmişsin. Pusulan şaşmış. Berbat yani. Evet. Ben en çok o ayıdan denk gelir de birden kapar böyle. Ben Yani onu onlar oraya sonuçta düşürüyorum. görüyorlar. Onların koku Çok kötü hissleri, ya. koku alıyorlar. Geliyor her tarafı biliyorlar. Onları gezmişler. Hayvanların yön bulma şeyleri çok yani gelişmiş. Yani Yok koku alıyorlar tamam da anında gidersin de ayı duruyor olur sen de o tarafın anından gidersen ayının yanına kaparsa diyor. Yani bunu. Neyse biraz bekledim orada öyle şey yaptım. Baktım ki yağmur da kenardan akıyor yani üstüme şemsiyeyi de açtım ya şey olmadı. Neyse aşağıda da böyle bir orada gene bir ağaç gibi bir şey var idi onu böyle uzattım. Ondan sonra dedim ki şimdi burada bir ateş yakabilsem dedim. Ateş yaksam dedim biraz kurtarırdım dedim. Hem kendimi hasta olmam sabaha kadar beklemek var orada. Sabahtan da yolumu bulacağım belli değil yani. Evet. Bir de onu da düşüneyim. Farklı bir yerde sonuçta yani. He, bir de oradan bayağı yol inmişim, inmişim oradan aşağı. Yatak yerine de bayağı inmişim olduğum yerde. Neyse orada oturdum öyle. O ince tahta şeylerin arasında o eski o yanmış olan yerlerin arasından parçalar buldum. Bir şeyler ettim böyle kırıntı parçaları. Şimdi kibritinden oradan bir ufak şey yaptım. Kibritinden yakmaya çalışayım şimdi. Bir yaktım. Kibritler nemlenmiş biraz yani. O kadar tabakanın içinde ama her tarafım ıslanmış ya. O terinden tabakanın demir teri var ya. O ter etmiş. Hem sıcaklık daha bu şeyde duruyordu ya. Bu yapmıştım ben. Vücudumun sıcaklığının o sıcak yağmurun şeyiyle üstümden şey çıkıyor. Buhar çıkıyor üstümden zaten. Koşa koşa yeneyim mi? Şimdi bir çaktım böyle. O sondu tabii hemen. Fazla kibrit yok yani. Böyle az bir kibrit koymuş da içine. Bir daha çaktım yok. Bir daha çaktım yok. Ama her çaktığımı öyle bir yeğene bırakayım ki o bir çaktığımı ona yakıyorum böyle. Sıra geldi en son kibrite geldi. Onu da çakamasaydım, yakamasam tamam ben orada sabaha kadar orada duracağım yani. Ya orada koron oynayacağım böyle devamlı hasta olmamak için. Ya dans edeceğim ya hareket edeceğim böyle. Yoksa böyle dursam ben hemen gidiyorum oradan. Soğuktan hemen hasta olurum. Mecbur öyle olsa da onu düşüneyim. Ama yorulurum diyeyim. Kendi kendime bu arada böyle dururum diye. Şimdi kendi haline gülüyorsun ama eskiden öyle değilmiş işte. Neyse en son kibritte yaktım. Baktım alev attı, duman çıktı neyse onu şey yaptım. Ondan sonra yavaş yavaş derken artık biraz da ot mot koparayım, yaş üstüne koyayım. O kurusu onu hemen ateşe onu hemen kurutuyor bir anda yakıyor bunu. Velhasıl kelam onu ateşi canlattım. Sonra o arada yanarken artık ben daha daldım oralara, otların içine daldım böyle kök mok bir şeyler arıyorum böyle ne bulursam getireyim. Baktım birkaç tane kök buldum orada. Eski ağaçlardan köklerinden çıkarttım. Ondan sonra getirdim onları da köklerine koydum oraya. Ateşi güzel bir canlattım artık. Böyle kendim de ateşin şeyiyle böyle vurdu ya üstüme. Duman çıkmaya başladı. Kurumaya başladım ama
İçim hep istekli. Ya böyle döneyim ateşin etrafında. Bu tarafı kuruyum, bu tarafı döneyim, bu tarafı kuruyum böyle. Ateşin etrafında döndüm. Baktım gördüm ki biraz ısınmaya başladım. Ondan sonra oturdum orada. Ateş aynı zamanda hani gelen giden hayvanları da uzaklaştırır. He, Yani. Dumanı falan. Ondan sonra oturdum. Bana bir arkadaş oldu ateş şimdi orada. Yani. Ateşi arkadaş gördüm çünkü bayağı iyi. O tarafta ateş yanınca o ateşin gittiği o yerleri böyle de göreyim yani oraları. Dedim şimdi sesler gelmeye başladı. Leyla'yı bir yaksaydın da etraf bir güzel ısınsaydı oralar. Sesler baktım ki o ormanın o aralardan ses geliyor. Çünkü o baykuş sesi var. Evet. Bilmem ne sesi var. Hayvanların sesleri geliyor. Bak birbirlerine bağırıyorlar. Ondan sonra Ne oluyor diyorlar. Bu gecenin seyrinde burada hangi akıla hizmet gelmişler de burada ateş yakmışlar. Burada durulmayacak hava vardı da hangi yaratık buraya geliyor diye herhalde konuşuyorlar öyle. ondan sonra Olacak iş değil. ondan sonra ağaçlar kırıldı. Bir yere çıkat oluyor bir yerde o yakınlarda yani. Dedim diyorum aradaki ayrımı artık Ay evet. geliyor. Tek başınasın ya. Çok kötü bir durum ya. Evet. Ağaçlar kopuyor, yani kopuyor derken Sanki sanki kırılıyor. dal, kuru bir dal böyle kırılıyor, böyle bir şeyler sesler çıkıyor, bir şey sanki bir şey yuvarlanıyor böyle, yani bir sesler var, her tarafta böyle kaynaştı orası. Ya. Etrafımı sardılar, etrafımı sardılar. Dedim şimdi nereden gelecek, ben de boya bakayım, ateş bir şeyiyle. Ama Ne var ya. Dedim ki, ya dedim şimdi tamam artık, bu sefer memeleri çıkardım, ateşin kenarında dizdim. Dedim nemlenir dedim de bunları dedim kurutayım dedim. Bana biraz kendilerine gelsin dedim. Bir şeyle dizdim. Tabakayla çıkardım. Böyle ateşin kenarına kurutmaya başladım. Orada bir sigara sardım hemen. Zaten sigara kağıdı vardı. Başka bir şey yok. Kaçak tutum vardı. Sigarayı da yaktım. Baba ya. Ama insanın son çaresi yani. Yapacak bir şey yok yani. çok kötü ya. Bari keyifle gideyim diyor. He, yani Sigara- artık olan oldu diyor yani. Ne olursa olsun bir sigara içeyim diyor yani. Şimdi oturdum, bir de yukarı bakalım, şemsiye yanıyor, başıma düşmeye de. Biraz da kurudum, sıcaklık bastı. O memileyle dizdim, bir taksa buldum, onun üstüne ufak bir böyle ağaç gibi, çıta gibi bir şey açıkladım. Sağlam aldım, memileyi hepsini dizdim orada, tabancayı tufağa güzel bir baktım. Biraz sildim, elimle üstümle o ufak şeylerini. Tabancayla sildim. Onu da kenara dizmişim böyle. Biraz oturdum, sigara da içeyim. Başka bir şey yok. Ormanın sesini dinleyeyim. Ayıların sesini. Ya bak. Allah Allah ya. Epey oturdum. Ondan sonra dedim ki Olacak. ya tabancayla bir deneyeyim dedim. Atıyorum. Bakalım mermiler ne vaziyette. Yaptın şey mi olacak ne? Birkaç böyle attım hemen. O ara bir şenlendi. Baktım ki sesler ne oluyor diye. Şey kesilecek mi? Öyle o anda kulağım zarı böyle şey oldu. Güzel de bir ses verdi o. İnsür yer ya. Evet evet. Ha, o sırada Yankılandı o aralar. Birkaç tane daha attım. O şeyiyle dedim ses olsun. En azından birkaç tane atayım. Etrafı dağılsın dedim. Yaklaşanlar uzaklaşsın. Yoksa sardılar beni. En azından Nereden bir kafa çıkacak da ben ona bakayım. Ya bak. Biz gülüyoruz ama gerçekten sıkıntılı bu durum. Ben olsam orada düşmüş bayılmıştım yani. ben zaten işte sabah Vallahi. anlattı yarısını da ben böyle çok Üstsüz, oldum. çaresiz, yer bilmiyorsun, görmüyorsun, bilmiyorsun. Gündüz olsa Yani yine tek bulamazsın. başınasın ya. Hiçbir şeyin yok. Ne olacağın, sabah çok çıkacağın belli korkunç. değil ya. Neyse orada dedim biraz daha sonra bu oldu olan dedim tüfeğiyle de bir deneyim dedim. Biraz da onu eline atayım dedim. Tüfeğiyle de attım o da tamam sağlam. Ondan sonra sabaha kadar öyle orada uyumak diye bir şey yok. Sabaha kadar ayıların sesini dinledim. Tüfekleri sağlam aldım. Güzel her şeyi gelirseler artık atacağım. Bende o şey yok yani. Şaka yapıyor. Yani Onlar düşünsün. onlar düşünsün aynen. Aha. Böyle asiliyken sabah ettik ama sabah nasıl ettiğimin haberim yok benim. Ay. O korkudan hissetmemişsindir zaten sabah. Şimdi sabah oldu.
Sabah oldu. Gündüz ezandan sonra açtı. Aklım dedi şimdi nereden doğru belli o. Dedim oradan çıkayım yola. Gene aynı şeye, o tepeye, o esas kaybettiğim yeri kestirmişim. O yana inmiştim, çıktım yukarı. Bir de bu yana inmiştim, o arayı kestirmişim yani. Çıkayım oraya dedim. Ya çıktım oraya ki gene aynı sis var mı? Yükseklerde sis var ha. Sabahın köründe sis yok olmuyor ki zaten. Sis gene aynı sis var mı? Şimdi gene o yana bu yana baktım yol mol diye bir şey yok. Gene bulamıyorum yolu. Şimdi artık geri döneceğim ama orası da çok uzak. Bir daha sabahtan hemen geri nasıl gideyim? Dik o ara diktir. Yorgunum açlık bir taraftan. Vallahi var ya. Dedim aklıma geldi o sorduğum olduğumu çıkarken bir hangi bu kimin evi diye sormuştum ya. Aha. Onu biliyordum orada. Zaten onu az aşağı geçmiştim. O evi zaten gelirken geçmiştim aşağı. Dedim ki gideyim o eve. Orada adam kalıyormuş. Biz gittiğimiz zaman sordum. Orada o evin sahibi orada inekleri varmış da inekleri otarıyormuş, malı varmış birkaç tane. Evet baba ben şunu kameraya ayarlıyorum sen. Şöyle yapalım daha güzel gözüksün. Ondan sonra bir çay ettim o eve gittim eve. Kapı açık. Öyle kapı açık da bir ses duydum içeride. Hemen gitmez. Öyle evin kapısı da bu yandan. Yol böyle geliyor da kapısı o tarafa doğru da ben böyle döneceğim. Evin içinde. Öyle döndüm böyle. Selamünaleyküm selam yaptım. O Musa rahmetli çok iyi bir adam. O evin sahibi. Musa Hoca ben. Cevati Musa şimdi onun çocuğuyla konuştu. O buyurmuş da onun çocuğu o zaman da Yıldız. Ufaktı. Ya da oydu o yanına torunu. Musa'nın torunu onunla beraber değildir. O ufak çocuğuydu o zaman da. Musa beni görünce öyle dedi ne haber dedi ne o? Vaziyetin dedi ne dedi böyle perişanım ya. Dedim hiç sorma dedim ya. Gidecektim akşam çıkmıştım. Dün akşam dedim. Dün akşam yola çıktım da. Anca geldim böyle. Geri döndüm dedim. Gidemedim dedim. Akşam aşağıda ormanda kalmıştım dedim. Perişanım beni de zaten görüyor vaziyetimden anladı. Tamam dedi. Gel dedi hemen geldi. O tuttu beni. Onlar da yeni mala girecekler de hazırlık edeymişler. O zamanlar da o burada bir plak diyorlar. Plakın içinde misir ekmeği yapmışlar. Üstüne de yaprak koymuş. Yaprağın üstüne de ateşin közünü yeni koymuş. Yeni pişecek. Onu koymuş da gidecekler, gelecekler, o pişmiş olacak. Hazır olacak ekmek. Kendilerini hazırlamışlar yani. Öyle de birkaç dakika geçmiş yani onu yapalı. Üstündeki közler de böyle sönmüş gibiydi ben gittiğim zaman. Şimdi hemen tuttu o plakı da üstünü külüne aldı. Yarım kilo ekmeği hiç çıkarttı o mısır ekmeğini. Bir de peynir bir şeyler getirdi orada. Muhlama gibi bir şey etti. Onları çıkardı, hepsini yaptı, bana güzel bir yedirdi orada. Ben zaten Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, ben devam edeyim. O torunun da şimdi dedim ona, konuştuk o da. Dedim, o çocuk kimin dedim, o beniydim dedi. Şimdi o konuşuyor sonra yine. O dedi, beniydim dedi, Yıldız ismi. Ya da yedim neyse, dedi ne oldu dedi. Ondan sonra sordu, dedim böyle oldu dedim, Musa amca dedi. Böyle oldu dedim. Ya da bu sefer biraz ettim. Ondan sonra bana güzel yedirdi, içirdi. Çocuğu Yıldız'a dedi ki bunu dedi al getir dedi. Tahminen ben sorduğum yerleri bana sordu. Neresinde kaybettim o tahmin etti. Dedi ki ondan aşağı dedi yolu geçir dedi. Ondan aşağı gidebilir misin dedi bana. Orasını geçsem dedim giderim dedim artık. O kaybolduğum yola kadar getirdi. Şimdi ben de çocuğuyla giderken diyeyim ki acaba nereden kaybolmuşum da bir bakayım orasına dedim. Çocuğuyla gittik, hiç bir şey görmedim. Kaybolduğum yeri de görmedim yani. Oradan geçmiştim bir daha aşağı. Aşağıda bir puar akıyor, su var. Çeşme. Paşapınar çeşmesi var orada. Bu güzel bir soğuk su var.
Dedi o suya kadar dedi bunu dedi indir dedi. Sudan aşağı dedi artık gidebilir misin? Dedi ki giderim dedim. O suya kadar beni çocuk indirdi. Ondan aşağı büyük ormanlara daldım. O büyük ormanlara daldığım zaman yollar görünüyor zaten böyle açık. Sis de pek olmuyor orada. Yukarıda sis vardı. O ormanın içinden o sabahtan geldim. Geldim işte bizim o taraftaki araziler vardı ya. O zaman da fındık zamanıydı. Fındık zamanı bizim Sıdık'a rahmetli babam evde. Annem onlar sallamışlar da fındık topluyorlar yani. Ben bu tarafa gittim o yakını, oradan seslerini duydum ya çağırdım. Dediler ki benim onun sesi dediler ya Ahmet'in sesi bu dediler. Neyse çağırdım. Geldiler beni getirdiler artık uyuyacak halim kalmamış. Ama. Perişanlık ya. Oradan oraya geldiler beni aldılar getirdiler. Ondan sonra oraya getirdiler. O amcam da hani gelecekti ya, o gün gideceğim, söyleyecektim de adam gidecekti ya o tarafa. Amcamla adam bekliyor. Onun ertesi günü adam gelmiş, demişler ki, amcam demiş ki, benim için Ahmet gitti demiş ama haber gelmedi demiş de, sen de neysen bari sen söyle demiş de, ne oldu demiş bir bakarsın demiş. O adam kimisi gelmiş eve, haber vermiş zaten, bir de beni sorarak Ahmet nerede diye. bir de beni sorarak ki, Ahmet gelmedi mi? Yok demişler. Ben o dağda yatacağım da nasıl geleyim? Oradan geldim. O imtihan gününü de tabii kaybettim. Gelemedim ya. O da geçti öyle. Durum böyle yani. Bayağı bir çaresizlik ya. Bayağı bir korkuyla çektim yani. O tarafa indim ayı gördüm. Bu tarafa da o şeyde kaldım ya. Ben bayağı bittim ya. Bak biz mesela o dediğin yerlerin yarısına bile arabayla zor gittiğimiz zaman da işte orada böyle bir şeyler yiyelim dedik. Orada bile böyle ayıların gezdiği izleri, işte pislemiş oldukları pislikleri, çakalı çukalı bilmem ne etrafımızda böyle sesleri bilmem ne orada bile duyuyoruz. Şu anda bile gündüz yani. Orası yabani hayat ya. Yabani da işte insanlar yani ne olursa olsun öyle zamanlarda kendileriyle bir çare üretiyorlar yani. Her şeyi göze alıyorsun yani. Korkudan. Korkudan her şey artık oldu yani. Yapacak bir şey yok. Can pazarı ne oluyor da can pazarı olmuş oluyor yani. Artık ne olacağı belli değil. Onun için yani her türlü yöntemlere başvurabiliyorsun yani. Gerçekten yani zor bir durum yani. Düşündüğün zaman kendini onun yerine koyduğun zaman çaresizlik ya. Gerçekten kötü bir şey yani. Ondan sonra da o yukarıda bizim Zelimuş Oskar köyü var ya. Evet. Oralara biraz böyle karşı karşıya geliyor. Ben kaldığım yer, silah attığım yerde. Onlar oradandakiler demişler ki ya bu karşıda demişler, o dağlar tepelerde demiş, bu gece çok silah atıldı demişler. Benim acaba ne oluyor demişler, ona ne var böyle bir şey mi? Hep çıktık baktık demişler ki bu neredesiniz demişler yani. Bir asker mi geldik, ordu mu vardı? Bir savaş mı başladı diye bak pencerelerden baktık. Çünkü olmayacak bir yer. Tahmin etmedik bir yer. Yani. Arkadaşlar yavaş yavaş böyle hani babamın daha önceden işte yaşantılarından böyle yaptığı şeylerden daha hiç bahsetmezdi, hiç şey yapmazdı. Ufak tefek böyle hem muhabbet edelim hem çekim yapalım hem muhabbetimizi kayıt altına alayım. Belki paylaşırım yani ileride paylaşmış olursam zaten izlerseniz düşünüyorum paylaşmayı. Eğer paylaşmış olursam izlersiniz. Yoksa artık kendim için böyle bir kayıt olsun yani. Kayıt olsun. Ama sizin de keyif alacağınızı ben düşünüyorum. İnşallah başka bir zaman yine böyle farklı yaptıkları şeylerden işte hayat tecrübelerinden diyeyim artık. Ve kesitler olarak ben yine paylaşım yaparım. Şimdilik bu kadar diyelim inşallah. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bu şeyde daha çok maceralarım var yani.